Bugün en küçük boyuttan en büyük boyuta kadar sıralanmış bütün tır oyunlarını denedim ama bu tır oyunları farklı olacak çünkü bu tırları modifiye edebiliyoruz. Hani sıradan tır oyunları değil de modifiye edilebilen tır oyunlarını denedim. Hadi geçelim. İlk oyunumuz 146 MB değerinde, diğer tır oyunlarından farkı farklı şekilde modifiye edilmesi. Kaza fiziğiyle olsun, diğer gerçekçiliğiyle olsun hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir oyun. Hadi bir göz atalım. Şimdi oyun çok değişik bir oyun. Gerçekçilik bakımından çok güzel. Bir kere arabada inebiliyoruz. Şöyle indik. Fenerimiz var. Şöyle bakıp kontrol edebilirsiniz. Demin gördüğünüz tamponu çarptım ve tampon direkt düştü. Onun dışında arabanın kaputunu vesaire yağını suyunu doldurabiliyorsunuz. Mesela bakın açtım. Burada yağı görebilirsiniz. İşte bak bir dişi gitmiş, bir diş kalmış. Motoru görüyorsunuz. Motor çok iyi, çok iyi. Sıvı soğutucusuna bakabiliyorsunuz. Bak mesela bu kadar kalmış. Bunu sanayiye götürüp doldurabiliyorsunuz. Modifiye kısmına gelecek olursak modifiye kısmı biraz daha farklı. Skin ile yapmanız gerekiyor. Bir binelim arabaya. Bak şöyle bir motor durdurayım. Bak bu şekilde ötüyor. Gerçek arabalarda olduğu gibi. Sonrasında çalıştırıp gidebiliyorsunuz. Mesela bir de taktım. Bu şekilde gidebiliyorsunuz. Çok güzel ve gerçekçi. Bunu hani oynamanızı tavsiye ederim. Fizikleri de fena değil. Kaza fiziğini ben de bilmiyordum. Demin şans eseri oldu. Oyuna girmeden önce ehliyet almanız gerekiyor. Ehliyet de sizin hani öyle park değil de araç hakkında bilgi veriyor. Siz de o bilgileri uyguluyorsunuz. Ondan sonra ehliyetinizi alabiliyorsunuz. Allah gayet güzel. Telefonda oynanabilecek gerçekçi tır oyunlarından biri. Keyif verecektir size. Burada da ikonlar var. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir araba hakkında baktığımızda kaputunu açabiliyoruz. İstediğiniz zaman da kapatabilirsiniz. Yani işte diferansiyel kilidi vesaire. Araba gayet gerçekçi ve güzel oyun. Şimdi gelelim modifiye kısmına. Nasıl modifiye yapacaksınız? Şimdi modifiye yapmanız için oyunun dosyalarına girmeniz gerekiyor ki bunu zaten YouTube'da aşağıda görebilirsiniz. Desen yapıyorsunuz, skin yapıyorsunuz. Eğer aracın dış görünümünü değiştirmek istemiyorsanız tekerlek değişebilirsiniz. Lastik değişebiliyorsunuz. Renkli lastik, yani beyaz yanaklı lastik. Onun dışında da aracı basabiliyorsunuz. Çok bir modifiye seçeneği yok ama desen kısmına gelince içine perde yapabiliyorsunuz. Fotoğrafla tabii ki. İç dosyalarına bakarak değişiklikler yapabiliyorsunuz. Bu şekilde aracınızı süslemiş, modifiye etmiş oluyorsunuz. Bunu da listenin başına eklemek istedim çünkü çok güzel bir oyunmuş gerçekten. Oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Zaten aracınızı yaptık. Oyun bu kadar. Çarptım, ne oldu mesela? Evet bak, motor hararet yaptı, güzel. Hadi diğer oyuna geçelim. Sıradaki oyunumuz 183 MB değerinde çok hoş ve gerçekçi bir tır oyunu. Modifiye bakımından en çok şaşırdığım ve en çok zevk veren nadir oyunlardan birisi. Oyun tamamen Rus yapımı. Bakalım nasıl. Şimdi ilk başta size hem arabaları hem de modifiyeyi göstereyim. Garaja geliyorsunuz öncelikle. Ben bunun hilelisini indirdim ki her şeyi size gösterebileyim. Bakın böyle garaja girdim. Tamam, oyun Rusça ama yapacak şey yok. Buradan ayar kısmına geldiğimizde arkasını değiştirebiliyoruz. İşte aracın rengini değiştirebiliyoruz. Bakın bu şekilde. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Arkasının yükünü de değiştirebiliyorsunuz. Mesela kırmızı yapalım. Evet, onayladım. Ondan sonra bakın çekici yapabiliyorsunuz veya böyle kargo aracı yapabilirsiniz. Şimdilik bu kalsın. Rengini yaptıktan sonra Rusça olduğu için bilmiyorum ne. O yüzden denelik yapacağız. Mesela bu şapka. Işıklar. Tampon. Bakayım, evet. Karlık. LED ışıklar. Bakın. İçine perde yapabiliyoruz. Ve bu oyunun kendi özelliği. Rus bayrağı veya bunları değiştirebilirsiniz. 3 farklı seçenek var işte. Şu kalsın. Evet, onaylıyorum. Demeyi bitmedi. Biter mi hiç? İç aksamları da var bunun. Bakın aracın içi bu şekilde perdeyle doldu. Şimdi direksiyona kılıf takabiliyoruz. 2 tane farklı kılıf seçeneği var. Ama bunu takacağım. Şapka koyabiliyoruz. Kulaklık. Hangisini isterseniz. Sigara koyabiliyoruz. Veya bardak. Gözlük takabiliriz. Ama biraz daha gerçekçi olması için sigara koydum. Telefon. Köpek. Başları sallanan. Veya bu aksesuarı da takabilirsiniz. Köpek iyidir. Aynaya bu şekilde sallanan zar koyabilirsiniz. Veya ağaç koyabilirsiniz. Onun dışında alt kısmına bu şekilde bayrak koyabilirsiniz. İsterseniz de hepsini bir yapabilirsiniz. İçini bu şekilde modifiye edebiliyorsunuz. Çok güzel. Onayladım bunu da. Bu şekilde. Şimdi hemen bir başka araba alayım. Her arabaya göre farklı şeyler var. Bunlar da oyunun kamyonları. Şöyle bakabilirsiniz. Hangisini yapsam mesela? Bunu modifiye edeceğim. Satın aldım. Tamam. Şimdi yine bir renk değiştirelim. Bunda da hadi mavi olsun bu. 1 jant kapağı. 2 koruma demiri. 3 kaput maskesi. Krom bir çıta. Güneşlik. İçine perde ve sis. Dış tarafını bu şekilde modifiye edebiliyormuşuz. Tamam. Yine bakayım, bunlar aynıysa hiç gerek yok. Evet, aynı bunlar da. Buna da modifiye ediyorum. Abi sesler çok iyi bu arada. Renk hiç uğraşmayacağım. Bunlar bir tane mi yapalım? Bir tane sis. Bir şey değilmiş ya. Değişik ama güzel oyun. Buna paspas falan da takabiliyoruz. Her şeyi fullledik mi dıştan şöyle bir efsane duruyor. İçlerini de yapalım. Eski zamanda geçtiği için oyun. Eski arabalar var. Satın aldım. Sürüyorum. Evet, kamyonunuzu bu şekilde modifiye edebiliyorsunuz. Ben tabi önceden satın almadığım için olmadı ama bu şekilde güzel bir oyun bence. Hoşunuza gayet gider. İş alabiliyorsunuz. Mesela burada bir bilgisayar var. Buradan her şey yapabilirsiniz. Kayıt alabilirsiniz. İşte görüntü alabilirsiniz. Başarımlarınız. Rusçanız varsa anlarsınız. Araçtan inebiliyorsunuz. Şöyle baktığınız zaman. Aracınızdan inip etrafı gezebiliyorsunuz. Karakteri de çevirebiliyorsunuz bu arada. Üçüncü şahsdan da bu şekilde görebilirsiniz. Çok güzel. Vallahi ben bayağı sevdim. Bunlar işler. İşte günlük işler. Haritaya baktığınız zaman da böyle geniş, güzel bir Rus haritası var. Güzel güzel. Bayağı güzel. Oyun bayağı güncellenmiş. Ben bu kadar tahmin etmiyordum. Eskiden çok oynadım ama epey oldu oynamayalı. Bayağı değişmiş güncellemeler. Araba çeşitliliği çok ve Rus haritasında, o Rusya'da olduğunuzu hissediyorsunuz. O yüzden de gayet şık, güzel bir oyun. Güzel. Bu oyun bu şekilde.
Adamlar yapmış. Hadi diğer oyuna geçelim. Sıradaki oyunumuz 258 MB değerinde Brezilya'da geçen bir tır oyunu. Brezilya tırlarını bilen bilir. Çok değişik bir kültür. Hadi bakalım. Şimdi oyunun oynayışı hoşuma gitti. Demin bana yük seçtirdi. Oyunu tanıttı güzelce. Artık oyunu biliyorum. Brezilya oyunlarını bilen bilir. Boş yollarla birlikte sürdüğünüz, değişik hareketler yaptığınız bir oyun, bir kültür. Atlatmadan geçebiliyorsunuz. Atlatmaları güzel yapmışlar. Bu bazı detayları seviyorum bu Brezilya oyunlarında. Grafik kısmında da çok böyle tatmin edici olmasa ama yine oynanır mı oynanır. Güzel bir oyun. Burada işte aracın farklı özellikleri var. Seçebiliyorsunuz. Hız sabitlemesi, rötardarı, el freni vesaire. Bak animasyon el freninde görüyorsunuz. Ne yöne bakarsanız o yöne de ayna çeviriyor. Mesela sağa baktım, sol aynayı açtı. Sola baktım, sağ aynayı açtı gibi. Yükümü seçtim, gidiyorum. Oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Hani böyle uzun yolculukları falan var. Haritası da çok boğucu değil. Çok birazcık boş ama fena değil. Kornası da havalı korna bu arada. Ve buraya baktığımız zaman bazı yol kazalarını görebiliriz. Görüyorsunuz. Ambulans falan gelmiş. Adamlar vesaire var. Güzel güzel oyun. Yani bir ETS olmasa da yerini ufak da olsa mobiller doldurur gibi. Şimdi modifiye kısmına bakacaktım ama tırlar çok pahalı. Maalesef tır alamıyorum. Ama YouTube'da videosunu görürsem bulurum. Yani çok bir modifiye tarzı yok açıkçası. Ben bu oyunun gerçekçiliği için size göstermek istedim. İşte Brezilya tırlarında ne olur? Farklı jant seçenekleri var. İşte aracı basıyorsunuz. Rengini değişip bir iki anten takabiliyorsunuz. Maksimum bu kadar şey var. Benim bildiğim. Ha olmasa da zaten videosunu ekrana koyarım. Görürsünüz bu şekilde değişik bir oyun. Ayrıca otobüsleri de var. Bakın bu şekilde uzun otobüsler de var. Tek bir şeyle sınamamış sizi. Tırınız varsa eğer Dorsay'la satın alabilirsiniz. Dorsay'la dediğim gibi modifiye edebiliyorsunuz. O yönden güzel bir oyun. Brezilya kültürünü yaşatmışlar. Yine bunda da zannediyorum ki o skin sistemi var. Aracınızın görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Onun dışında fena değil. Güzel bir oyun ya. Yani sizin seveceğiniz tarzda oyunları az çok biliyorum. Bu da oyunlardan birisi. Bu şekilde bir oyun. Hadi diğer oyuna geçelim. Sıradaki oyunumuz 726 MB değerinde bizim Truck Simulator Ultimate oyununa çok benziyor ve ilginçtir ki oyunda Türk haritaları var. Bayağı hemen hemen her ülke var ama dil desteği yok. Gezebiliyorsunuz. Mesela adamlar buraya Tofaş eklemiş. Bak Türk haritasında olduğumuz için adamlar Tofaş'ı bile yapmış. Tam becerememişler ama yine denemişler en azından. Güzel güzel. Sevmediğim tek bir canı var. Tırları çok pahalı. Mesela bakın şu anda Türk haritasındayım. Edirne var. İstanbul, Sinop. Bak hiç. Onun dışında diğer ülkelerde görebilirsiniz. Her ülkeyi yapamazlar tabii ki. Şimdi bir modifiye kısmını size bir göstereyim. Oyunun sevmediğim yanı şu. Tırları çok pahalı ve gerçek para istiyor. Biraz para göz bir oyun. Mesela şu tür dandik tırlarda para istemiyor ama mesela Aksor var bunda. Bu 200 bak 100 liraymış bu. Ondan sonra mesela şu oyun parası. Tamam güzel ama iyi tırları da bayağı bir paraya satıyor. 450 lira. Şu Scania. Neyse bu şekilde tırlar var. Oyun çok para göz. Oo. Bunların hepsini premium'u satın alarak yapabiliyorsunuz. Şimdilik sadece jant değişebiliyorsunuz. Yani bir sürü body kit'i falan var da abi tekerler bile paralı. Çok para göz bir oyun. Yani İnşallah gelişmezsiniz. Bu kadarlık da olmaz yani. İşin kötü yanı kötüden modellemişler. Body kit falan dur bakalım ne yapabiliyoruz. Body kit, çıkartma, aksesuar, önüne o barlardan, ışıklar, kornalar. Bayağı seçenek var ama premium istiyor ve ucuz da değil yani. Hiç para vermeyin daha iyi. Oynamıyorum ben bu oyunu. Hadi video bitti.